Arkadaşlar merhaba. Bugün gündelik serimizde E39 kasa 540i modeliyle birlikteyiz. Biliyorsunuz bu kasanın en çok 520i'si, işte 528'i, 525'i böyle çok farklı motor seçenekleri olan bir kasa. Ama şunu diyebilirim, böyle insanların en çok merak ettiği motorlardan bir tanesi de işte bu V8 motorlu 540i arkadaşlar. Yanımda da Erdem var. Erdem ne haber? Nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Çok şükür abi. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Tam bizim kanalımızın adına layık bir araçla böyle şu an arkadaşların karşısındayız gündelikte. Bu sayede gündelikte arkadaşlar ne göstereceğiz? Böyle bir aracın gündelik olarak kullanımında çıkan her türlü artı eksi durumu sizlere aktarmaya gayret edeceğiz. İşte tüketimde, periyodik bakım, kronik arızalar, böyle aklınıza ne geliyorsa söyleyeceğiz. Böyle bir araç şu anda mesela ne kadar tahmini? Bulamazsın gerçi ama hani diyelim ki bunu bulamadık da 5.28 bulduk mesela. Bu motor seçeneği de iyidir mesela bunun yanında. Çok değişkenlik gösteriyor. Arabanın kondisyonuna, yaşına, kaza boya durumuna göre, donanımına göre özellikle çok değişiklik gösteriyor. 5.28 için konuşacak olursak temiz, düzgün, iyi kondisyonda bir arabayı bugün 60-65 bin liradan aşağı almak biraz zor gibi. Temiz olduğunu yani çok böyle süper temiz de değil ama yani aldığın zaman herhalde bir şeyler yapman gerekecek arabalar diye. Ya en temiz arabaya bile insan zaten bir şeyler yapıyor katmak zaten. istiyor ama Doğru. 60-65 bandında bir 5.28 alınabilir. Evet. Peki 540 gerçekten işte 4.4 litrelik bir V8 motoru var. Evet. Üstten çift egzantrikli, 32 tane sübaplı, Evet. 286 PS güce, 440 Nm'de torka sahip bir motor. Hatta bunun bir normal versiyonu var. Bir de bu TU denen Technical Update olan versiyonu var. Evet. Bu araçtaki öyle. Technical Update. 2000 model bu arada aracımız. 98'den itibaren galiba TU kodlular kullanılmaya başlanmıştı değil mi? 98'e kadar Vanos'suz dediğimiz M62 B44 motor kodu olan 540'lar üretiliyor. 98'in sonunda revizyon görüyorlar. İşte 99'daki üretimler artık M62 TU B44 olarak çıkıyor. Vanos'lu model. Aynen. TU kodlu motorlarda işte bu Vanos'lu olanlar oluyor. Evet. Güzel. Hatta torku 420'den 440'a çıkıyor. Evet, alt devirler biraz daha alt devirlerdeki tork biraz daha canlanıyor Evet. Vanos'la beraber. Yani şimdi zaten bayağı güçlü bir araç. Bak kasise geldik. Evet. Şimdi E39'da da kasis testi olmadan olmaz. Sert de geçtin ha. Evet. Ya sert de geçtim şimdi özellikle. bunu da geç. Bir tane daha var. Sert geçme bunu. Bak şimdi sana bir şey söyleyeceğim burada. Tamam. Şu geçiş günümüz BMW'lerine yok. Evet. Tangır tungur ne oluyorsa böyle bir sesler mesler bilmem ne adamın canını okuyor. Ama mesela bununla geçiyorsun yumuşacık. Sert bile geçmene rağmen sadece hafif bir tıkırtı duyuyorsun. Ki jantlarımız 18 inç. Aynen. Stil 32, Style 32 BMW'cilerin de hayali. Evet, Orijinalde aynen ne vardı aracın? 5 kollu bir jantı var bunda. Ayrıca bir de Stil 37 dediğimiz en paralel olarak bilinir. En paralel jantı da vardı. Bizim 850 C evet. vitesindeki Evet, jantımız aynen da öyle. Biz o jantı çıkardık. Ben kendim de zaten Style 32 janta hayranı biri olduğum için Style 32 takmayı tercih ettim. Süper de yakışmış. Yani Bu teşekkürler. renkle gerçekten rengi ayrı güzel. Bir de içine hemen şöyle bir değinmek istiyorum. Aracın biz genelinden daha doğrusu böyle hikayesinden de bahsedeceğiz ama arkadaşlar benim E39 kasada en sevdiğim kombinasyon var. Şöyle hafif böyle taba ve üst kısım ve krem koltuk ve alt detaylar ve böyle orta renk ahşap. Budaklı vesaire. Zaten ekran müthiş bir şekilde yakışıyor bu kasalara. Hakikaten dış rengiyle, iç rengiyle bence bu kasanın en özel kombinasyonlarından bir tanesi diye düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum abi. İyi denk getirmişsin ama. Nasıl oldu? Madem bu denk getirmekten bahsettik. Yani bu araç senin eline nasıl geldi? Bir söyleyebilir misin? Kaçıncı Şimdi abi, sahibisin mesela? Ben aracın dördüncü sahibiyim. Şimdi ilk sahibini gıyaben tanıyoruz. İkinci sahibi, üçüncü sahibi, benim diğer BMW'lerimin de bakımını yapan hem de arkadaşım olan serviste gelip giden
insanlardı bu aracın. Yani benden önceki sahipleri de aynı yere götürüyordu arabayı. Orada zaten ben aracı görüyordum. Ama hani hiç böyle aklıma da ya şu araba bir gün benim olur mu? V8 sahibi olur muyum? Diye hiç de gelmiyordu. Üçüncü sahibi satmayı düşündüğü zaman nasıl olduğunu inanın ben de anlamadım. Ya gerçekten bu özellikle ben burada bir şeye de değinmek istiyorum. 540'larda bir Konya olayı var. 42 plaka evet. Evet meşhur. yani bu malum ilan sitesinde bakıyorum arkadaşlar bir Konya'dan geçiyor yani. Sonra da yanlış anlamayın benim Konya garajım yok. Severim de ama bir Konya'da bu geçtiği zaman da pek bir doğrulamıyor maalesef. Böyle de bir sıkıntı var. Evet, Farkında yani, mısın? Bilmiyorum sen de... BMW'cilerin, ben de farkındayım bunun. BMW'cilerin içinde genelde V motorlar yani V8 olsun, işte V10'ların bir kısmı genelde hep Konya'dadır. 42 plaka demiyorum ama bakın yani. Evet, Çünkü Konya'ya tanıdığım- düşen diyelim Evet, yani bir yani şekilde yolu düşen. Konya'ya düşen V8'ler çoğu da genelde oradadır zaten bu arabaların. Yani Aynen. onun dışında Türkiye'deki'dekiler sayılıdır. Aynen. Söylediğini Ankara'da ya da unutma şuradan İstanbul'da. bir uç çeksene ya. Yolumuza geri dönelim. Tamam. Çok da severim. Hep söylerim burada. Tabii ki de. Konya'nın ekmeğini suyunu görmüş olanlar mı diyeyim? Onlar biraz daha farklı oluyor böyle. Yani Feleğin çemberinden Feleğin geçmiş. çemberinden geçmiş oluyorlar. Evet. Ya maalesef arkadaşlar Konyalı arkadaşlar kızmasınlar. Sonuçta ben de Konya'dan gelin aldım. Eşim Konyalı. Yanlış anlamayın. Ama bir Konya'da böyle bir bu BMW özellikle V8 hatta V10 demiştin sen bir de. E60'lar. E60 kasalarda yani M5'lerde böyle bir olay var arkadaşlar. O yüzden bunu da değinmeden biz Ya bunu geçmeyelim tamamı için dedik. söylemiyoruz tabii. Tabii, yani aynen. ama 10 arabanın 8'i maalesef bu şekilde. Evet, Yani öyle iyileri görüyorum. tenzih ediyoruz ama bir genelinde var böyle bir sıkıntı. O yüzden lütfen kızmasın Konyalı 42 arkadaşlar. Öyle bir durum. Tamam sen sonra sana geldi. Dördüncü sahibisin. Ve de hep diri olarak geldi. Bir yakın çevrenden geldi. Evet. Bu önemli bir şey. Ve de sen bu aracı böyle gündelik kullanıyorsun değil mi genel olarak? Mesela haftanın kaç günü bu araçla geçiriyorsun? En az 3 günü araçta gidip geliyorum yani. 3 gününü kullanıyorsun. Bir aracın daha var. Mukayese açısından da çok güzel. Onu da söyleyelim istersen. Diğer aracın nedir? F10 520 dizel. Evet süper. Arkadaşlar bakın Erdem böyle has bir BMW'ci. Geçmişte de çok BMW'ler kullanmış. Halen de gündelik hem böyle bir erken klasik bir BMW hem de güncel bir BMW kullanıyor. Ve de birisi V8, birisi 4 silindir dizel, birisi atmosferik V8 benzin. Çok değişik tatlara sahip iki araç. Peki tamam süper. F10 da güzel de bir kasa bence. Ama ben mesela F10'a da binsem, yeni kasaya da binsem, G30'a da binsem şu hissi hiçbirinden alamıyorum. Onu da açıkça söyleyeyim. E60'ı da çok sevmiyorum. Onu da söyleyeyim. Kokpit tasarımı vesaire. E39 kasa benim gözümde 5 serilerin içerisindeki belki de en özel 5 serisi diyebilirim. Sen nasıl duygular içerisindesin mesela? F10'dan indin, E39'a bindin. Ondan indin, buna bindin falan. Nasıl oluyor acaba? Abi BMW'ye gönül vermiş, özellikle 5 seviyesine gönül vermiş insanlar için zaten E39 kasa hepsinin kalbinde çok farklı bir yere sahiptir. Çok. Yani Aynen. bu 520'si de olsa, M5'i de olsa bu şekildedir. F10'a nazaran mesela tamam 20 yaşında arabalar artık yavaş yavaş böyle eskidiğini söylüyoruz ama yani arabaya bindiğiniz zaman arabanın bir ruhu olduğunu hissediyorsunuz. Yani sanki böyle direksiyon Aynen. oturuyorsun, bir bağ kuruyor sizinle aranızda. Böyle şoförle bütünleştiriyor yani. Şu Kesinlikle. kokpit, şu Aynen. direksiyon. Ya bu dönük yapı. Hatta E46'da da hemen hemen zaten aynı kokpit Evet. var. Ondan öncesinde E34'te de daha sert hatlı bir yine dönük var. Ama E60'da artık bu iş değişiyor. O yüzden sevmiyorum. Şu klasik BMW kokpiti kadar buna bir de E36 ekleyeyim. Çok klasik bir BMW kokpiti olmamasına rağmen müthiş bir kokpittir. Gerçekten bence otomobil tarihinde pek fazla üretilmedi. Bu kadar güzel Evet. sürücüye dönük ve de şık kokpitler. Malzemesi de çok güzel. Yani Ya, bu bambaşka ya. Öyle ince doneleri vardır ki şimdi ben BMW'nin E30'lardan itibaren baktığımız zaman plakalığında falan mesela belli onların deyimleri diyeyim. Deyimleri vardır. Only flying is better der mesela. Yani sürüş makinesi olarak da Ultimate Driving Machine Aynen. olarak adlandırılır Aynen. M serileri. Bu sürücüye dönük kokpit
sürücüye dönük kokpit de bunları çağrıştırıyor biraz. Çok çağrıştır, evet. Ben diyor odak noktam sensin diyor araba sürücüye. Tabii. Mesela bir Mercedes bambaşkadır bu konuda. Genele hitap eder. Daha bir salon atmosferi vardır. Evet. BMW'ye bindiğin zaman arabayı adeta giymiş gibi hissediyorsun. Sürüşünden tut, kabinin içindeki bu atmosferine kadar. Öyle bir yapısı var. O yüzden benim gerçekten sürüş anlamında hoşuma gidiyor. Ya o kadar V8 dedik. Şurada bir yapıştırsana ya. Tabii ki. Madem... Of, sese bak. Yırtıyor. Evet. Koptu gidiyor. Ya bak 130-140'ı vurdun ve de arabanın içinde gerçekten ses yok gibi bir şeydi. Evet. Ne kadar aktarabildik size sesi bilmiyorum arkadaşlar ama yani o V8 sesi bu kadar mı ipeksi gelir ya? Bu kadar mı ipeksi gelir yani? Ve de sonsuz gidiyor ya, gidecek belli. Bastırsan 250'ye 12-13 saniye daha olsa çıkacak, gidecek Tabii, yani. tamamen size kalmış bu yani. Aynen. Bir nevi M5 yavrusu zaten. Bu aracın M5 modelinin bir altında bu motor yer alıyordu. Ve de o da S62 koduyla geçiyordu. İşte BMW Z8'de de o motoru biz tecrübe ettik biliyorsunuz. Hatta öyle demişken arkadaşlara hemen bir o aracın sürüşüyle ilgili şöyle bir görüntüleri girelim de bir S62'yi böyle bunun bir üstündeki motoru bir göstermiş olalım. İşte o motor M62'nin bir türevi ve de bu motorun da birçok farklı kullanım alanları olmuş. İşte Alpina kullanmış, işte 4.6 IS olarak X5'te kullanmış daha güçlü bir şekilde. Amerika'da bu motor 295 PS'e kadar yükseltmiş, 286 PS gücü. Hatta Bentley'lerde kullanılmıştı. Bentley 98-2000 yılı arasında ki Bentley Arnage olması lazım. Tam modelin adını hatırlayamıyorum ama aynı motor kodunu Cosworth firması alıyor, Twin Turbo yapıyor. Bentley'nin bu modelin içine yerleştiriyor. Aynen. Range Rover'da da kullanılıyor aynı dönemde. Aynı motor, aynı elindeyken. şekilde. X5'lerin ilk nesli olan E53'lerin makyajsız kasalarında da 4.4 i olarak kullanılmış. Evet. Kullanım alanı çok geniş. BMW'nin sportif tabanlara sahip olduğu çok önemli bir motoru. Yani günümüze de bu motoru geliştirerek geldi ama tabii V8'ler artık maalesef giderek eski ruhu yok diyorum ben. Ya yok, ruh yok, gerçekten yok yani. Mesela bak ben o şeyde kasisten geçtiğinde söylemeyi unutmuş olabilirim. Günümüz BMW'lerinde geçtiğin zaman F10 da olsa G30 da olsa o yumuşaklık yok abi. Evet. Maalesef. Gerçekten yok yani. Ben hissetmiyorum. Sen kullanıcısı olarak hissediyor musun? Ya tamam, yeni arabalar gerçekten teknolojik arabalar. Çok güzel şanzıman oranları var. 8 ileri şanzımanları var. Çok güzel arabalar ancak o eski emeği sanki artık vermiyorlar. Yok, o his yani yok. araçlara. O hissi kesinlikle alamıyorsunuz arkadaşlar. İş adamlarının falan satın aldığı arabalar bunlar. İşte bugünün parasıyla 540 iyi bir araç herhalde milyonun üstünde olacak. Tabii. Evet, Türkiye'deki fiyatları 1 milyonun üstünde sıfırlarının. Smokinli Sportman. Aynen öyle. Bond gibi hani var ya, Evet. Bond filmlerinde Evet. de zaten BMW'leri çok kullanıyorlar. Resmen bir Bond arabası. Evet. O derece sesiyle, sürüşüyle. Yani biz tabii M62 motorun sesini çok beğeniyoruz eyvallah ama M52 motorun sesi de
bir ayrı güzeldir Tabii yani. sıralı altı. Kullanmış mıydın? Söylemiştin galiba. M52 B28 kullanmıştın değil mi? M52 Tu B28 99 model bir 528'im vardı. Çift vanos dediğimiz motordan vardı onda. Sıralı 6'ydı zaten. Yani öyle ipeksi ninni gibi gelen bir sesi vardı onun sıralı altının. Yani V8 çok ciğerli, çok böyle erkeksi gelen bir şeyi var tabii. Sesi ama o sıralı 6'yı yani hiçbir şey unutamaz yani. Unutamıyor değil mi? Tabii. Peki mesela şimdi sen hem sıralı 6 kullanmış ve de 2.8'ini kullanmış hem de bu aracı kullanıyor olan bir insan olarak yani çok büyük hisler fark ettiriyor mu sana? Sürüş optimizasyonu açısından çok da bir şey yani sonuçta ikisi de aynı şasi üstündeki motorlar, aynı araba ama ivmelenmesi olsun yani torku falan tabii ki 540 Tamam, fark çok ettiriyor farklı yani. değil mi? Daha güzel yani. Şimdi bir 0-100 yapalım. Hafif aşağı doğru eğim var sonra tekrar yukarı çıkış var. O yüzden düzde yaptığımızı varsayıyorum. Hazır mıyız? Hazırız. Gidiyor ya. Fişek. Vallahi. Yani bu yüksek hacimli motorlarla, bu V8'lerle hızlanmanın da tadı bir ayrı oluyor biliyor musun? Kesinlikle. Yani şey gibi olmuyor. Yani günümüz turbo araçları tamam muhteşem hızlanıyor, iyi gidiyor. Şu hızlanma, bu arada onu da söyleyelim. 0'dan 100 km/s hızlanması 6.2 saniye. Ve de limitörle 250 km/s maksimum hızı var. Evet. Ama önüne açsan 270-280 gidecek bir potansiyeli var. Önü açık motorun potansiyeli var. Kesinlikle önü açık. Şimdi solluyoruz Şahin'i. Yırtıyor be. Vay. Çok iyi gidiyor ya. İşte onu diyordum. Böyle atmosferik ve yüksek hacimli motorların hızlanması ayrı bir tatlı oluyor. Haram beygir yok çünkü. Haram beygir yok. Şimdi bak virajlı bir yerdeyiz. Birazcık performanslı kullan istersen. Şöyle. Arada denk geldi. Kopacakmış hissi veriyor ama kopmuyor. Hiç. Böyle hafif böyle bir kayma hissi veriyor ama kaymıyor. Tamam, iyi, hoş, güzel. Araba müthiş, motor müthiş. Ne tüketiyorsun sen bu araçla? Yani ben şimdi ayağının altında yumurta varmış gibi kullanan biri değilim. Yani çok aşırı sakin kullanmıyorum aracı. Yani yol nasıl gerektiriyorsa o şekilde gidiyorum. Yani 1 TL ile işte 1.2 arası falan yakıyor araç. 1.2. Fabrika verisi ortalaması 12 litre bu arada. Bu 8.9'a kadar düşüyor uzun yolda. Ama şehir içi kullanımda 16-17'ye kadar çıkabiliyor diye gösteriyor. Sen 1 lirayı benzinde diyorsun. Tabii benzinle. Yakıyorsan tamam işte o da 13-14 litre biraz da sapma olsa yani gülü seven dikenine katlanır durumu söz konusu. Yapacak doğal bir şey olarak. yok yani. Eğer V8 alıyorsan böyle bir şey yapacaksın. Yani bunu pek söylemek istemiyoruz ama araçta aslında LPG de var. Maalesef. Sen her ne kadar bak çok güzel evet maalesef desen de ama senin tarafından takılmamış. Yani evet. Bir şey. Böyle bir durum var. Arkadaşlar onu kullanmıyor ama duruyor. Maalesef yani ben böyle araçların hakikaten LPG'si olmasını görmeyi en azından öyle böyle hoşlanıyorum. Tercih ediyorum. Kaçsa geldik. Bu arada bu sefer şöyle ipek gibi geç ya. Tamam. Görelim bakalım ya. Tekrar. İçim eriyor ya şu kasislerde. Şimdi bu araç da en paket. Hatta koltuklar vesaireler işte farklı tipte koltuğumuz var. Dışı da şey ama fabrika çıkışı sen bana söylemiştin normal. Normal. Evet, sen neler yaptın aracında mesela onu da duyalım senden. Şimdi aracın orijinalinde zaten normal tamponları falan vardı. En paketten ayıran en büyük şeydi. Zaten görsel olarak farklı da tampon ve jantıdır. Yan marş bir yerler. Evet. Biz orijinal olarak ön arka tamponları sipariş ettik.
İşte içinde mesela koltuklar geldi. Koltuklar aslında E39'un donanımında yoktur bu. Yani E38 kontur koltuk diye geçer. Bel kırmalı, baldır destekli. Evet. Elektrikli bu arada. Elektrikli. Bu tarafta mı elektrikli? Tabii ikisi de elektrikli. Şöyle hemen ben de yapayım, o taraftan da göstereyim çekimlerde. Doldurdu baldırları. Süper. Ya bu arada klima nasıl bir soğuttu böyle, derecesinde 20, şu an 22'ye çıkart yani, istersen. Buzdolabı yani. Kısalım biraz şöyle. Aynen. Ben 16'ya kadar hiç indirmem bunu. 20'de şu anda, yani içeri arkadaşlar buzdolabı. Tek kelimeyle çok güzel soğutuyor. Hakikaten. Peki mesela şimdi tüketimden bahsettik. Gündelik bu aracı kullanmayı düşünen arkadaşlar için tekrar edelim. Önemli noktalara değinelim. Yani sen 528 kullanmış bir insan olarak da, ki bu bence M52 motor olduğu için 520'yi de kapsayabilir senin söyleyeceğin şeyler. Veya BMW'ye çok yakın bir insan olarak sen duymuşsundur da. Yani böyle arkadaşlar nelere dikkat etsinler ve sen nelerle karşılaştın? Kronik olarak bu E39 kasanın neleri var yani? Onu bize bir söyleyebilir misin? Şimdi abi bu arabanın öncesini de bildiğim için bakımlı bir araç. Yani bu araçta karşıma bir sürprizle karşılaşmadım ben. Ama E39'ların genelinin soğutma sistemi, yani motor soğutma sistemi hassastır. Yani dikkat etmekte buna fayda var. V8'ler için konuşacak olursak, bunların hayati bazı şeyleri vardır. Bunlardan biri zincir setidir bu arabaların. Evet. Zincir seti muhakkak vakti geldiği zaman yenilenmesi lazım. Onun dışında zaten soğutma sisteminden bahsettik. Devir daim termostat hassastır. Değişmesi gerekir. Kilometreleri geldiğinde hararete karşı çok hassas arabalar. O yüzden zaten BMW'leri alıp sonra bir de posasını çıkarır gibi kullanınca ne oluyor? Sonra BMW kötü oluyor. Ama öyle değil yani, aslında. Yok, hiç alakası yok. Yani kullanıcıyla alakalı tabii, bir şey. Arabaya ne kadar iyi bakarsanız o da size o kadar iyi bakar. E39'ların ABS modülü motorun yanına çok yakın duruyor. Sıcaklıktan mı etkileniyor? Evet. Benim başıma hiç gelmedi. Ama hani gelen insanlar tanıyorum. O sıcaktan, özellikle yaz aylarında zaten yani 35-40 dereceleri görüyoruz. Bu sıcaktan etkilenip arıza yapabiliyor. ABS modülü. Onun dışında katlanır aynalı olan modeller, aynalar biraz hassastır, nazlıdır bunlarda. Yani E60 da vardı mesela bende. Onlarda falan öyle değildi. Kapatırsınız, bazen açılmaz. Yağmurlu havalarda özellikle kendini çok belli eder bu. Dişlisi biraz hassastır, çabuk sıyırıyor. Tamir takımı da o şekilde piyasada. Yani bunun gibi ufak nazları var diyelim. Evet, yani BMW'nin bir elektronik konusuna bir hassaslığı oluyor. Onu kabul etmek lazım. O yüzden onları göze alarak arkadaşların zaten alması lazım. Ne kadar temiz bir araç da olsa BMW'de elektronik arızası olabiliyor arkadaşlar. Onu göze alın mutlaka. Sende elektrikli arka cam perdesi var. İşte yanlarda ayrı ayrı perdeler var. Sen mesela orada bir şeyden bahsettin bana. Böyle mumlaşıyor dedin. Onu bir anlatsana. Güzel bir şey yapmasın arkadaşlar bu kasalarda onu. Elektrikli perde dahil olmak üzere yandaki makam perdeleri çok fazla sıcak altında güneşe maruz kaldığı zaman kolalı kumaş gibi böyle sertleşme yapabiliyor. Yani açık bırakılmayacak yani. İhtiyaç oldukça kullanalım. İhtiyaç olunca açın, ihtiyaç kalmayınca kapatın. O içinde sarılı bir şekilde kalsın. Tabii, çünkü kendisi de zor bulunan bir parçadır ve pahalı bir parçadır. Yani evet. Hem zor hem pahalı. O yüzden dikkat etmekte fayda var. Aynen öyle. Kaç bindeydi araba bu arada? Araba şu anda 269 binde. Süper. Güzel kullanılırsa bu araba için hiçbir şey değil. Kesinlikle, yani bugün günümüzdeki arabalara bile baktığınız zaman yani F10'lar bile artık 200-250 bin bandında normal kilometreler gibi görünüyor. Aynen. Bu arada çok bozuk yerlerden gidiyoruz. Evet. Böyle o yumuşaklığı aynen korunuyor. Yine günümüz BMW'lerinde belki de Ramflet'in de bu etkisiyle gerçekten bu tip yerlerde bir lambur bir ses alıyorum. Tabii onu atladık. Ramflet lastikler tabii bunda çok büyük etken. Çok serttir. Ben mesela F10'daki Ramfletleri söküp normal ben de E90'da yapmıştım aynısı. Evet. 225-45 17 idi ölçüsü. Yani bildiğiniz arkadaşlar tangur tungur yani böyle at arabası gibi gereksiz bir şey. Biraz onun etkisi, yani bir şey girdiğin zaman böyle kırılacak gibi oluyor ya, önden gelen sesler, hisler. Bir daha şöyle bir U çekelim.
muhabbetine doyum olmuyor hakikaten gerçek anlamda. O yüzden bol bol dolanıyoruz rotamızda yani. Güzel de bir Ankara'da rota sıkıntısı var arkadaşlar. O yüzden ancak biz bu rotayı güzel bir şekilde sunabiliyoruz size. O yüzden idare edeceksiniz artık bu konuda. Ya insan 5 serisi gibi arabaya bindiği zaman yani biraz daha böyle hani konfor arıyor. Kesinlikle. Konfor arıyor. Sağından solundan ses gelmesini istiyorsun. Yani aynen. Bu sert lastiklerde ya şimdi 2011 model F10 yani ram filetlerle geçiyorsunuz sanki ya böyle arabanın şuradan klips kopacakmış gibi. Ya aynı gibi. Ya. Bak aynı şeyi ben düşünüyorum ya. Yani buna bir şey ama bir şey söyleyeyim, Mercedes de öyle. Evet. Yani Mercedes'e de bindiği zaman C serisi, E serisi aynı sertlik var. Yani bu artık onlarda da ram filet kullanılıyor. Hakikaten şu eski araçların konforu bu günümüz araçlarında yok. Kesinlikle yok. İçindeki deri kokusu bile çok başka yani. Her şey farklı. Deri kokusu bile değil. Şu arabanın mesela sen derilerini orijinal BMW'nin kendi derileriyle yenilemiştin, evet, değil mi? Arkadaşlar o kokuyu nasıl anlatırım bilmiyorum. Keşke şu kameralarda koku duyusunu aktaran bir şey olsa. Yani bindiğiniz zamanki o koku günümüz araçlarında yok işte. Yani sen o sıfır kokuyu sağlamışsın. Ben bu 90'lı yıllarda bu araca gidip galeride direkt sıfırına binmiş olarak ona direkt hissettim. O hissi aldım, biliyor musun? O kadar güzel. Mesela bagajına falan da baktım senin arabanın, pırıl pırıl. İlk günkü gibi duruyor. O kadar özenmişsin. Hakikaten çok güzel. Yani koltukların kondisyonu, ahşapların kondisyonu muhteşem yani. İyi kondisyonda bir araba aldık. Mesele zaten sadece iyi kondisyonda arabayı almakla da olmuyor. Yani iyi arabayı bir şekilde hani samanlıkta yine de arasanız buluyorsunuz ama onu o kondisyonda tutmaya çalışmakta bitiyor aslında. Aynen. Peki bakım maliyetleri nasıl bu aracın? Yani sen sonuçta dediğim gibi sıralı 6 da kullandın. Hı-hı. Genel E39 için ne konuşabilirsin? Bakım maliyetleri şimdi bu arabaya biniyoruz. Bu araba üstünden gideyim. Aşağı yukarı 8 litre motor yağı alıyorum. Onun dışında işte 2 tane polen filtresi vardı. Kaputu açtığınız zaman sağda solda görürsünüz. Ben benzini kullandığım için her bakımda benzin filtresini değiştiriyorum. İşte yağ filtresiyle beraber 600-700 liraları buluyor. Bir şey bakımdan değil yani. Bakıma. Tabii. Normal. Onun dışında hani nükseden arızalar falan olursa o başka tabii ki. Yani mesela oluyor mu? Sık oluyor mu? Sende oldu mu? Aldığın araçlarda mesela. Motor yani fark etmeksizin. 5.28'de oldu. Bunda Allah'a şükür hani daha hiç ekstrem bir şey başıma gelmedi. Ne kadardır kullanıyordum onu söylemedim. 1,5 senedir kullanıyorum. 1,5 yıldır sen de. Evet. LPG'yi de hiç kullanmadın. Yok hayır. Bir aldığım gün LPG'liydi. LPG'yi bitirmek için LPG'li kullandım. Ondan sonra benzine geçtim. O günden beri araç benzinle kullanılıyor. Ayağına sağlık. Yani ben olsam söküp atarım, onu da söyleyeyim. Ben yakıştıramıyorum arkadaşlar. Tamam. Eyvallah. Yakıt vesaire de. Yani bu aracı da alacak insan bence artık onu düşünmesin. Yani gerçekten düşünmesin. Şu motora biniyorsanız yani yakıt parası 10 bin 20 bin fazla verin arkadaşlar. Değil mi? Evet. Yani. İyi tarafından şu şekilde bakayım. 5.28'de şöyle bir şey gelmişti başımıza. Bandırmaya gitmiştik biz Erde'ye. Dönüşte marşa bastığım zaman araba çalışmıyordu. Marş alıyordu ama çalışmıyordu. Sonra baktık biz arkadan benzin pompası arızalanmış arabanın. O da kroniktir bu arada, benzin pompaları. Güzel, bak geldiğim bu noktaya iyi oldu. 100 binde bir benzin pompasını değiştirmekte fayda var. Arıza yapsa da yapmasa da. Yani kaldık böyle şeyde. Direkt LPG'de çalıştırabiliyorsunuz arabayı. Yani basılı tutarak. Beni orada kurtaran LPG olmuştu mesela. O da iyiymiş ha. Ankara'ya getiren orada. Doğru yani. Yoksa çekici üstüne gelecektik. Doğru, evet, o da önemli. Peki parça bulunurluğu nasıl? Yani rahat elde edebiliyor musun o sıkıntı çektiğin parçalar falan? Yani bu arabaların parçayla alakalı problem yaşamıyorum ben. Açıkçası yani kozmetik olarak zaten hani far şu bu falan filan gibi şeyimiz yok ama motor olarak hani 540'lar Türkiye'de de çok fazla sayıda yoklar yani ama çok az. Kaç tane vardır? Valla 17-18 tane satılık olduğunu varsayarsak herhalde bir 45 tane 40-50 tane desek. 50 tane vardır diye tahmin ediyorum yani. Yine iyi gelmiş. Yani evet. Tercih etmişler demek. Sonraki kasada E60'da 545 oluyor zaten. 540 kalkıyor. Bir de bu motorun 535 var. O da V8. 96 ila 98 yıllar arasında üretiliyor. Yine M62 olarak geçiyor zaten. M62'nin V8. aynı motor 535. Tabii aynı yıllarda 540 da var.
Ama hani downsize olarak 535 modeli de var. Aynen. O 540'tan çok daha az diye biliyorum. Türkiye'de ben 535 E39 kasa hiç görmedim. Ben bir tane gördüm. Bir tane gördüm. Riverbank'te bir tane gördüm. Konya'daydı. Konya. Konya'daydı. 42. 42. Konya'daydı. V8 severler. Evet, süper. Şimdi senin aracın 2000 model dedik, makyajsız kasa. Evet. Sonrasında makyaj görüyor zaten. Facelift olarak geçiyor. 2001 yılında ki E39'lar, hatta otomobil sektörüne ilham olmuş bir eklenti daha yapıyorlar. Angel Eye diye geçer. Aynen. Karakteristik Evet. park lambaları. Aynen. Bu Melek gözler. Melek gözler. Bu arabayla birlikte gelir. Günümüzde mesela birçok otomobil üreticisi de kendine has Evet. şeyler yapmakta, işte hep bunun ilhamı Aynen. E39 kasanın Aynen. 2001 yılındaki bu değişikliğinden gelir. 2000'den fazla falan parça değişmiş yani makyajla makyaj öncesi arasında. Tabii biz bunu kullanıcı olarak çok fark edemiyoruz. Evet. İçinde ufak tefek değişiklikler var. Direksiyon makyajlarda daha farklı. Geniş ekran makyajla birlikte geliyor. Ha, evet. Onun kısa şeyi var. Şöyle dar olanı var. 7'de de kullanılan. 4.3 olması lazım. Bu White Screen olarak geçer. 16'ya 9 ekran. Bu makyajla birlikte geliyor. Bunun kronik arızası, bunda da böyle Piksel kaybı yaşayabiliyorsun. piksel kaybı Bizde de bayağı çok küçük olmuş. var. Aynen. Evet arkadaşlar, E39 kasa 540i gündelik kullanımdaki testimizi de bitirdik arkadaşlar. Sana da çok teşekkür ederim Erdem. Ben teşekkür Hakikaten çok aydınlatıcı ve güzel, zevkli bir yayın oldu benim için de. Umarız arkadaşlar sizler için de bu şekilde olmuştur. Gerekli bilgileri size verebilmişizdir. Bizi de izlediğiniz için teşekkür ederiz.